Merhaba. Bugün Texas Instruments'ın bu makinesini SR-51.2'yi gözden geçireceğim, tamir etmeye çalışacağım. Normalde pille çalışan bir cihaz ama pilleri de yok. Buraya da sanırım birileri müdahale etmiş. Gerilim bağladık ama görünen bir şey yok. Zaten bu arada kablolar da kopmuş. Sanıyorum birisi bir adaptör girişi eklemeye kalkmış ama onu da becerememiş. Biz şunları koparıp baştan yapalım. Bu sünger de hiç orijinale benzemiyor. Şimdi normalde buraya 2.4 volt verince çalışması lazım. İşte çalışıyor zaten. Şu gerilim dönüştürücü devreyi bir sökeyim. Onu bir inceleyelim, ona göre devam edelim işimize. İşte tamamı Texas Instruments'ın entegreleri. Bunlardan iki tane küçük olan sürücü, diğerleri de işlemci entegreler. Güzel de bir temizlik gerekiyor tabi. Şu gerilim çevirici devre enteresan. İşte o zamanında iki tane nikel kadmiyum pille çalıştığı için 2.4 volttan değişik gerilimler elde etmeye yarıyormuş. Anladığım kadarıyla da şöyle bir şeması var. Şimdi tabi düğme şarj için ya da açıp kapama için kullanılıyor. Kapattığınız zaman şarja geçiriyor cihazı. Bu devreyi tabi tersine incelemek uzun sürebilir. Ben internetten bir araştırdım. Sağ olsun birisi uğraşmış. Böyle bir doküman buldum, elle çizilmiş. Tabi o birçok deneme yapmış ama benim için sadece işte 2.4 voltu vereceğim ve çalıştıracağım. Gerisini ben halledeceğim çünkü. Geri kısmını ben yapacağım. İşte basitçe devrenin şemasını bile çıkarmış, uğraşmış birisi. Şimdi o şemadan bakarak artı ve eksi girişlerini buldum devrenin. Buralara bir artı eksi kablosuyla inmeyelim. Gördüğünüz gibi 2.4 volttan bu gerilimleri üretebiliyor. Şimdi bu devreyi yerine takalım. Çünkü artı eksi girişlerimizi nasılsa hallettik.
Buraya 2.4 volt verdiğimizde cihazın normal çalışması lazım. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet, değişken bir akım çekiyor ama zannederim işte 100-200 mAh arası bir şey çekiyor. Şimdi benim yapmak istediğim bunun içine bir tane pil koyup 3-4 saat dayanmasını sağlamak. Zaten daha uzun süre kullanmayacağım. Bir de adaptör girişi yaparım. Zaten sürekli pilden de kullanmam. Süngeri de birisi koymuş herhalde. Bunlar da çok kirli. Şunları bir iyice temizleyeyim. Normalde bu süngerin yanında böyle bir plastik kaplama varmış. Orijinal resmini buldum cihazın ama birisi bu süngeri koymuş buraya. Evet, şimdi temizlik sonrası halimiz bu şekilde. Tuşların hepsini temizledim. Ama tabii bir de bunları yerleştirmek var. Neyse ki önceden resmini çekmiştim, o yüzden hangi tuşu nereye koyacağımı biliyorum. Yine de bayağı vakit alıyor tabii. Düşürmeden çevirelim. İşte bir tane hata yapmışım, parantezler. Onları da düzelttikten sonra tuşlarımız yerinde. Evet, cihaz çalışır halde ama ne yapabiliriz buna? İşte bir tane pil ve bir şarj devresi bulayım. Bu da pek güzel olmamış, buraya delmişler orayı o şekilde ama ona başka bir çözüm bulacağız artık. Bu süngeri değiştireceğiz tabii ki. Şöyle bir eski ambalajlardan bulduğum süngere benzer bir malzeme var. Bu zannederim iş görür. İşte eski akıllı olmayan telefonlardan kalan böyle bir sürü pil var elimde. Şunlara bir göz atayım. Bunlardan kullanabileceğim varsa bir tane bunlardan kullanayım. Bunlar 150 miliamperi işte 3-4 saat verebilir. O da bizim işimizi görür zaten. Bu işte 4056 şarj devresi. Daha önceki videolardan birinde şu direnci değiştirdiğim için orada kablolar var. Bir tane USB girişi. Şu USB girişini de şuradan yapmaya çalışacağım. Bir tane gerilim regülatörü 1.8 voltluk. Onu da 2.4 volt çıkış verir hale getireceğim. Onu da gösteririm. Şuraya bir direnç ihtiyacımız var. Yaklaşık işte 250-300 mAh için. Bir tane de çift renkli led koyalım ki kırmızı ya da yeşil. Şarj ederken kırmızı, normalde yeşil olsun. LED'i o yuvarlak deliğe yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Şöyle çevresine bir lastik buldum. Şu pillere bir göz atalım. Bu ikisi aynı zaten galiba. Sanki biraz şişmiş gibi bir tanesi ama bakalım. ...900 miliamper saat. Bu ölü gibi görünüyor. Bunda bir şey, hayat yok.
3.8 tam şarjı değil ama gene de. 3.7 bunlar iş görür. Bu biraz dandik bir pil, bakayım buna. 3.53 bu da muhtemelen çalışır, yani şarj yok şu anda ama. Bu pilleri nasıl yerleştireceğiz? Şu kadar yerim var çünkü. Kapağı da kapattığım zaman bunu böyle yerleştirsem devreyi nereye koyacağım? Şöyle dik koysam daha iyi bence. Yanına da devreyi koyarım. Bu USB girişini şuraya uydurabilir miyim acaba? Şöyle bir kesmeyi deneyeceğim ama maalesef ben mekanik konusunda biraz gerçekten kabiliyetsizimdir. Evet, orayı doğru dürüst kesmeyi beceremeyince ben de böyle bir tane soket koydum. En azından oradaki çirkin kestiğim yer görünmüyor. Mekanik kabiliyetsizliği de böyle bir şey işte. Şimdi şu kapağı kapattıktan sonra yerleşimimizi yapalım. Bu eski adaptör soketini atıyoruz tabii ki. Buraya LED'i koyacağım. Şöyle cihazı içine yerleştirdiğimizde bakalım ne kadar arkada yer kalacak. Bu LED'i bir şekilde buraya yerleştireceğim. Şimdi burada yaklaşık 250 mAh verebilmek için daha önceki bu 4056 ile ilgili videoma da bakabilirsiniz. Orada bir tablo vardı. Buradan girişi veriyoruz. Buradan çıkışı alıyoruz. İşte 250 mAh civarında bir akım verebilmek için buraya bir 4.7K'lık bir direnç koymak lazım. Onu bir şekilde şuraya uyduralım. Bu direncin nasıl değiştirildiğini ve akımın nasıl değiştirildiğini, şarj akımını daha evvel başka videoda anlatmıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Direnç sağa sola değmesin, onu bir kapatalım etrafına. Şimdi şurada iki tane üzerinde LED var. Buradaki kırmızı, bu taraftaki de mavi.
Şarj bittiği zaman bu mavi yanıyor. Şarj ederken de kırmızı yanıyor. Ben şimdi bu iki tane LED'i söküp onların yerine kendi LED'imi takacağım. Yani gene şarj ederken kırmızı, şarj bittiğinde de yeşil yanacak. LED'ler de minicik. Şimdi şu çıkışa bir pili bağlayalım. Şimdi bu gerilim regülatörünü niye koyuyorum? Çünkü bizim devremiz 2.4 volt istiyor ama pilin çıkışı 3.7 volt. O yüzden gerilim regülatörünün altına bir tane diyot atacağım. 1.8 voltluk gerilim regülatörü böylece 2.4 volt verecek. Yani eksi uçla regülatörün eksi ucu arasında bu diyotu attığımızda 0.6 volt çıkış gerilimini arttıracak. Böylece 2.4 volt alacağız. Şimdi bu LED'i de çift renkli LED'i buraya koyuyorum. Geçici olarak denemek amaçlı. Evet, bir 5 volt verelim. Normalde yeşil yanması lazım. Kırmızı yanıyor. LED'i ters takmışız ama çok da önemli değil. Sonra düzeltiriz onu. Çıkışa bakalım. Regülatörün çıkışına. Allah Allah, 2.4 olması lazım. Diyot normal çalışıyor ama 2.4 volt vermiyor. Diyotu ters lehimlemişim. Dikkatsizlikle yapmışım. Onu düzelteceğiz. Tekrar bakalım. Evet, çıkış 2.4 volta yaklaştı. Evet, pil için bağladığım uçları da pile lehimleyelim. Pilin artısına ve eksisine doğru şekilde. Şuraya şöyle bir düzenek yapalım. Bakalım pili kaç miliamperle şarj ediyoruz. Evet, 250 hesaplamıştık. 237 miliamper gayet güzel. Bu pili rahat rahat şarj eder. 3-4 saatte de şarj olur pil. Evet, gördüğünüz gibi LED yeşile dönüyor. Normalde kırmızıya dönmesi lazım. Dediğim gibi ters takmışım. Onu son montajı yaparken düzelteceğim.
Çıkışımız da gayet güzel 2.4 volt. Bunu da cihaza vereceğiz. Girişi çıkardım. Pilden besleniyoruz. Gene 2.4 volt. Pilden beslerken de 2.4 voltla cihazı besleyebileceğiz. Şimdi şu açma kapama anahtarını yerine takalım. Açık kapalı. Aşağıdaki bütün bağlantıları hallettik sayılır. İşte anahtardan gelen bağlantı, devreden gelen bağlantı. Artık bunu buraya oturtup kalan kısmını içinde yapabiliriz. Dediğim gibi bu eski sünger yerine bu yenisini takacağım. Daha iyi çalışacağını umuyorum. Anahtarımız da yerine oturdu. Kapalı, açık şeklinde. Evet, tuşlar da fena basmıyor. Bakalım çalışınca nasıl olacak. Dediğim gibi buraya LED'i takacağım. Şu şekilde LED'i takacağım. Dışarıdan böylece şarj olup olmadığı görünecek. Ben bu ısıyla daralan makaronları böyle bazen havayla ısıtıyorum alttan tutup. Şimdi switch'ten gelen kablomuz, besleme kablomuz. Yani çok estetik oldu mu? Hayır. Ama işte benim kabiliyetim de bu kadar, mekanik kabiliyetim maalesef. Entegrenin üstüne bir de soğutucu lehimledim. Hani olur ya uzun süreler çalışırsa çok ısınırsa diye. Soğutucumuz da olsun. LED'i de böyle takacağız. Başka türlü yerleşebilir miyiz acaba? Bence şöyle yerleşsek. Şimdi anahtardan artıyı alıyorum.
Artı gerilimi anahtar üstünden vereceğiz. Burası tamam. Bir daha bir deneyelim bakalım şöyle pilimi takmadan. Evet. Açtık anahtarı. Açtık. Çalıştı. Evet. 2.4 modlayınca çalışıyor. Şimdi şu LED'i de doğru yönde bağlayayım. Yani şarj etmiyorken yeşil, şarj ediyorken kırmızı yanması lazım. Bakalım şimdi şarj etmiyoruz. Evet yeşil yanıyor. Demek ki öbür türlü kırmızı yanacak. Şimdi devrenin pil için yaptığımız çıkışlarını pile bağlayalım. Gördüğünüz gibi şarja geçtiği zaman kırmızı yanıyor. Şarj bitince de yeşil. Ya da şarj etmeyince yeşil. Şimdi pilin uçlarına da bağlayalım. Eksisini artısına dikkat ederek. Evet işte pilimiz şarj ediyor. Şimdi ben tabii mini USB konektörle bağlıyordum ama devrenin içine buradan artı eksiği buradan vereceğiz. Orayı da adaptör girişine bağlayacağız bunları. Her aşamada test ediyoruz. Bir daha bakalım. Evet şu anda adaptör girişinden girdik. Pilimiz şarj ediyor. Burası 2.4 volt cihazı olan çıkışımız. Eksisine de bağladık. Şu şekilde. Yine deniyoruz. Evet şu anda şarj oluyor. Şimdi şu devreyi şuraya bir sabitleyelim şu şekilde. O kımıldamasın. Onu orada sabit bırakalım. LED'imizi de buraya sabitleyelim. Aşağıdan bağlantılarıyla. Şimdi bunun içi dışı neresi ona bakayım. İşte devreye giden artı kablomuz. İçi artı dışı eksi yapacağım şimdi. Buradan dışarıdan 5 volt vereceğiz devreye. Ve şarj edeceğiz. Şunu da oynamayacak şekilde yapıştıralım. Şimdi pili şu devreden ayırayım ki onu da üstüne koyabileyim. Şöyle araya bir separatör koyayım. Evet buraya da bir pilimize yer yaptık. Pili de bu şekilde yerleştirdik.
Kapağımızı da kapattık. Bakalım makinemiz evet çalışıyor. Tuşlarda da pek bir sıkıntı görünmüyor. Güzel çalışıyorlar. Şimdi içi artı dışı eksi olacak şekilde şuradan beslememizi verelim bakalım. 5 volt veriyorum. Evet bakın şarj lambamız yandı. Evet böyle hem şarj olup hem çalışabiliyor da cihaz. Şöyle bir bütün tuşları bir deneyeyim bakayım bir eksiklik olmasın. Evet cihazı bir süre şarjda bırakalım bakalım nasıl olacak. LED'imiz yeşile döndü. Yaklaşık 4 saat sürdü. 4 saat kendi haline bırakmıştım. Artık yeşil olduğuna göre pilimiz tam şarjı demektir. Muhtemelen 3-4 saat kadar cihazı götürür. Gördüğünüz gibi pille çok rahat çalışıyor. İşte böylece koleksiyonumdaki bir makineye daha hayat vermiş oldum. Çalışır durumda koleksiyona ekliyorum. Diğer bir videoda görüşmek üzere.